At diyor. At şey mi yiyor lan yoksa? Bunlar büyük sapık. Ağır sapık arkadaşlar. Oğlum bu ne? Kumarhane gibi. Baksanıza içeri. Oha. Çarpma lan. Kafası çok iyi onun. Hello. Aa merhaba. Merhaba. Aha bak Türkler de burada. Dünya çok iş. Tanıyorum. Bak cevap bile vermiyorlar. Çok utangaçlar. Herkes telefonuyla. Hani Japonya'da herkes kitap okuyordu. Bu kızların da amacı böyle sosyalleşmeyi bilmeyen erkekleri. You understand me? What I ask you? You understand? Bak şimdi var ya tam Japonya'ya geldiğimi hissediyorum biliyor musunuz? May I talk with you? English? No English? Sanırsınız Amerika'ya geldik şu anda, New York'a. Bilmiyorum aranızda kaç kişi Naruto'yu bilir. O kadar güvenli, o kadar iyi hissediyorsunuz ki sokaklarda. Oyunun içinde gibi herkes. Renklere bakın. Who is this guy? It's a girl. It's a girl. That was Melissa. Melissa, you are weird. Abi bir sürü tuş var. Hepsine tek tek basman lazım. Hazırsanız dünyanın en kalabalık yolundan geçiyoruz. Do you wanna say something Türkiye? I'm Japanese. Günaydın, günaydın, günaydın dostlar. Japonya'nın Tokyo kentinden güne başladık. Dünyanın en büyük metropolü dememizin sebebini ben şu an anlamaya başladım. İnanılmaz bir insan var. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Öğlen saatleri 3. Hava derecesi şu anda bakalım. Hava sıcak. Ama bir yandan da esiyor, hoşuma gitti. 34-33 derecelerde seyrediyor ve yani her yerde insan senini görebiliyorsunuz. Arkamda kızlar var, görüyor musunuz? Suratlarını kapatırlar. Buradaki kızların amacı şu. Burada çok fazla asosyal insan var arkadaşlar. Yani Japonya'nın kültüründe çalışmak olduğundan dolayı insanlar yaşamayı, sosyalliği unutmuşlar. Bu kızların da amacı böyle sosyalleşmeyi bilmeyen erkekleri kendilerine çekerek öyle bir şey tutarlar, mendil gibi, hani bizdeki şey var ya, şöyle yaparsın. Bülent Ersoy kullanırdı o. Onunla beraber çağırırlar, derler ki gel kardeş biz seninle kahve içelim. İçeride kahve ya da sınırsız içki muhabbetleri falan döner. Her yerde de kostümlü kadınları görebiliyorsunuz. Geceleri saat 1-2'ye kadar da duruyorlar. Bakın yine şurada görüyorsunuz. Kız başka bir broşür dağıtıyor. Başka işler yapanlar da var. Yani şimdi herkes de yargılamak doğru olmaz. Ben olayı çözdüm ama bunları böyle köle yapmışlar. Köleliğin içinde eğlence verebilmek adına da kadınları sokaklarda kullanıyorlar. Üzücü bir olay bence ama işte sosyokültürel bir şey. Bir şey diyemiyorsun yani. İçeri girişler de öyle aman pahalı değil. 2500 yen, yani 170'e bölün. Oradan kaç euro olduğunu anlarsınız. Sınırsız içki falan veriyorlar. Şimdi ben bir kahvaltı yapayım. Ne oluyor oğlum? Elektronikler falan var, görüyor musunuz? Mesela Sony'nin telefonu 16.500'e satılıyor. 170'e bölerseniz çıkar oradan. Mesela burada iPad Pro 6 Gen'ler var, 168.000'e satılıyor. 7.840 varmış, 89.000'e satılıyor. Enteresan ya, her şey satılıyor burada. Ve uygun fiyatlı her şey. Asya'da şu anda en ucuza alabileceğiniz şeyler burada. Hatta ben bir tane power bank almak istiyordum. 1680'e satıyorlar. İçi boş lan. İçi boş. Niye boş? Hızlı dolduruyorsa bir tane alacağım. En hızlısından alacağım. Çünkü sürekli şarj etmek zorunda kalıyoruz. Nasıl gidiyor videolar? Her şey yolunda mı arkadaşlar? Hoşunuza gidiyor mu videolar? Şu anda dünyanın bambaşka bir ucundayız. Yani Norveç'ten buraya geçmek bayağı benim için de sert oldu. Çünkü iki ayrı uç. Biri çok pahalıydı. Şu an bayağı uygun fiyatlı hissediyorum ben Japonya'yı. Hani kaldığım konaklama şehrin merkezinde yeterli derecede, bir de zaten baktığında Japonya'da her yer küçük. Odalar da küçük. Her şey çok küçük. Ona rağmen 40 dolar fena gelmedi bana. Böyle yine alışveriş yerlerinde her şeyi bulabiliyorsunuz. Dün bir yerlere gittik, çektirtmedi adam da. Çok acayipti. Yollar geniş ya, ana caddeler. Yalnız nereden geçeceğiz biz ya? 7-Eleven'a gidip kahvaltı yapmak istiyorum. Lan boşsa geçelim ya. Vallahi boş. Karşıdan geliyor bir tane. Açak geçtim bir şekilde. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Japonya ile ilgili şunu görüyorum. Hiçbir şey yapmayın. Sadece şurada yürüyeyim. Ben bile merak ederim. Ulan nasıl bir yermiş burası? Çok garip çünkü ya. Normal değil yani. Farklı bir dünyanın içindeymişim gibi hissediyorum. Gerçekten çok kalabalık. Ama bu Japonya'daki şu kültür beni öldürecek. Şimdi diyelim ki dışarıda dondurma yediniz, tatlı yediniz, elinizde peçete kaldı, bir şey kaldı. Bunu kesinlikle çantanıza ya da poşet veriyorlar, poşetin içine koyacaksınız. Çöp tenekesi yok. Bak insanlarda bir de bu olay var ya. Ne oluyor lan?
Hello. Hello, brother. You're trying to get this one? Yeah. It's a game, something, brother? Luffy. Luffy. One Piece. It's a anime or something? Anime. Anime. Ha, okay. Aha. Aa, aldı vallahi aldı. Aldı lan. Çok tatlılar ya. Congratulations bro. Vay be aldılar. Dünyanın tüm animesi %70'i buradan çıkıyor. Oyuncakların %65'i buradan çıkıyor. Nasıl bir ülke ise siz düşünün. Her şey oyun. Şöyle bir tane daha bilgi vereyim. Bunlar büyük sapık, ağır sapık arkadaşlar. Bunlar sosyalleşemediği için maalesef sürekli anime şeyleri falan izliyorlarmış. Böyle dün dergilere falan baktım. Hep anime yani. Babacım gerçek dünyaya odaklanın. Ey Japonya halkı. Sizleri uyandırmaya geldim. Sizleri birer maalesef robot gibi yetiştirmişler. Köle gibi yetiştirmişler. Ben bu devranı değiştiririm diyeceğim de nasıl değiştireyim? Çok insansınız. 125 milyon insan var. Neyse. Bir an inanmıştım da vazgeçtim şu anda. Şu anda Japonya merkezdeyiz. Ben sizi dünyanın en kalabalık şeritlerine de götüreceğim. Burası bile normal bir meydan olmasına rağmen ne kadar dolu siz görün. Ve çok farklı ırklardan insanlar da görebiliyorum. Bak kız suratını kapatıyor mesela. Orada şemsiyeyle duruyor. Çünkü bilmiyorum yasa dışı bir iş yaptığını düşünmüyorum ama gözükmek mi istemiyorlar anlamadım ki. Sonuçta bir yere davet ediyor ya ondan galiba. Bizim 7-Eleven'a geldik neredeyse. Bak dünyanın en fazla otomatları da burada arkadaşlar. Her köşede bir tane otomat görebilirsiniz. İçinde suyu, enerji içeceği, kahvesi, çayları olur. Bunlar zaten çok fazla çay içerler. O Porsche kardeşim, hayırlı işler. Lübnan-Rusya maçı var. Lübnan 28, Rusya 104. Avustralya'ymış oğlum ben Rusya okuyorum ya. Yeni ülkemiz Avustralya olabilir. Henüz değil ama. Daha var. Burada bir tane kebapçı var. Çok güzel kokuyor ya. Ama hello. Ama duruş iyi değil yani. Çarşıya çıktık. Şurada soldaydı bizim. Daniel dedi iyi bir sushi yemek istiyorsan dedi kardeşim. Genelde sushi'ciler öyle olur dedi. Şöyle yuvarlak kırmızı şeyler varsa dedi onlardan ye dedi. Daniel de bugün bize veda ediyor. Hong Kong'a gidiyor. Çok sevdim ben o çocuğu. Çünkü o zaten buraya geliş amacı gezmek değildi onun. Buradan Hong Kong'a geçmekti. O yüzden Hong Kong'a geçin. Merhaba, Türk müsünüz? Sorry, Turkish? I'm from Spain. Spain. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde eres en Spain? Valencia. Valencia. Ah, And you? Türkiye. Turkey. Türkiye. The canal de Türkiye. See. So, how is it going? We're 2 days here in Tokyo. You like it? Yes, very hot. It's a bit like complicated, also hot, and so much people. Yes. Yes. Yeah. What was the best place for you? Where I should go? But in Tokyo, in Japan. Tokyo. Izakaya. Izakaya. Minogwa. Minogwa no, Minogwa no. Minota or Minato? It's hard to remember the names. We're Yeah. only 2 days here. Yeah, more. Just walking 3 around, hours. huh? ¿Cómo te llamas? Continuous party. Rebecca. Rebecca? Frances. Francis? Monse? Nuria. Cesar. Mucho gusto. Nice to meet you. Have a lovely day. See you. Bye bye. Bye. Bay bay. İspanyollar her yerde aynı abi. Çok samimi ve çok tatlılardır. Evet 7-Eleven'dan kahvaltı almaya geldim arkadaşlar. Ben biraz buranın kültürüne dayalı bir şeyler yemek istiyorum. Red salmon salt var tamam. Tuna mayonez var. Tuna mayonez yerim bir tane. Pişmiş somon var. Bir tane de pişmiş somon yiyelim. Başka neler varmış burada? Et ve tavuk yemediğimizden sınırlı sayıda yiyebiliyoruz. Bak bu da egg yolk, soya sos, brot. Brot ne demek bilmiyorum. Bakmam lazım. Ama bana ikisi yeter. İstersen bak şöyle şeyler de var. Ben burada çok güzel yerim. Somon var, sebze var, pilav var. İstersen makarna da alabilirsin. İstersen bunları alıp ısıttırabilirsin. Tamamen tercih senin. Ben 2 tane bunlardan alacağım. Bir tane o dünkü içtiğim smoothie'den almak istiyorum. Ha bak böyle yemekler de var ekstradan. Oo, oğlum burada yemek çokmuş. Her şey var. Bunların hepsi yemek arkadaşlar. İstersen buradan latteni de alabilirsin, buzlu bardakta alabilirsin buradan. Buzun içine de doldurabilirsin. Çok her şey mevcut yani. Buradan sandviç de alabilirsin. Çok fazla ekmeğe bulaşmadan pirinç ve balık yiyerek hayatıma devam edeceğim belli bir süre. Muz da alabilirsin. Ucuz. Her şey çok ucuz. $1 70 cent, 80 cent. Birazdan ben size hesabı çıkartacağım. Bu ikisi artı smoothie alacağım ben şuradan. Benim aldığım şuydu galiba. Berry's'di. Bak bu bir tık daha pahalıymış. 306'ymış mesela. Arkadaşlar çok komik fiyatlar gerçekten bak. Bir tane smoothie, bir tane somonlu, pişmiş somonlu pirinç, bir tane de mayonezli tuna. Buna toplamda 385 euro yani 180 lira verdim. 180 liraya güzel bir Berry's.
Smoothie içebilirsin. Aynı zamanda şöyle açılıyormuş bu. Başaramadım galiba. Heh, bu şekilde yiyorsun. Şu üstündeki yosun, içindeki pirinç, bir de tunayla mayonez, tuna balığı, ton balığı bizdeki. Gayet güzel. Aranızda balık sevmeyenler olabilir. O yüzden bunun yerine içeride başka seçenekler de var. Etler var, tavuklar var, menüler var, gösterdim ya. Onlardan da yiyebilirsiniz. Dünyanın en karmaşık istasyonlarından biri Japonya tren istasyonuna hoş geldiniz. An itibariyle biletimi aldım. Nasıl mı aldım anlatacağım. Önce videoya geçmeden önce bir tane beğeni, bir tane abone olma tuşuna bir basarsanız, bir tane de yorum yazarsanız, kardeşim oralarda kaybolma lütfen diye sevinirim. Çünkü kaybolmamak çok zor gerçekten. Bak tren istasyonunu göstereyim ben size. Geldiniz abi. Bak çok basit aslında. Şimdi ben nereye gidiyorum? Takashita. Takashita Street'e gideceğim, tamam mı? Ama oraya gidebilmem için önce Google'ı açtım. Google bana diyor ki kardeşim sen Akibara'dasın. Bak Akibara JY diyor, tamam mı? Bak JY 03'tesin sen diyor. Sen diyor JY 19'a gideceksin. Buradan İngilizceyi seçiyorsunuz. Çok önemli burası. Sonra buradan Search Station Name'e tıkladınız sarıya. Pardon. Şuradan Search Station Number'a tıkladınız. Biz JY'ye gideceğimiz için Yamonate Line. Bak Yamonate Line diye yazıyor zaten burada, Yamonate Line. Buradan da biz 19'a gideceğimiz için şuraya tıkladınız. Şuraya paranızı attınız, bozuk paranızı ya da kağıt paranızı. Genelde bozuk para buraya koyun arkadaşlar. Çünkü 500'lük attım, 180'i alıyorsunuz. 180 yen 1 dolara da geliyor. Şimdi bu 24 saat boyunca da geçerli oluyor benim bildiğim. Ama yine de bilmiyorum, ne olur ne olmaz. Aldık bileti. Aslında bu kadar kolay. Hani çok fazla karmaşık bir şey yok. O JY'leri falan karıştırma yeter. Şu an benim yapmam gereken doğru durağı bulabilmek şu anda. En önemlisi o. Çünkü çok fazla çıkış var. Çok fazla gidiş var. Bir yerde diyordu, bizim Deniz video çekmişti. Aa merhaba. Merhaba. Aha bak Türkler de burada. Dünya çok tanıyorum. Evet. İzliyor musunuz? Evet. Hayalin peşinde. Evet. Ben bir hayalinde değilim de. Hayır, Hah, beraber aynen. geziyorsunuz. Aynen. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. İyiyim ben de. Geziyorum işte, bir yandan anlatıyorum insanlara. Yeni gelmişsiniz Japonya'ya. Dün geldim ya. Hayır, yani kaç ay önce geldin? Ben hiç gelmedim. Ha, Ben ilk kez geldim. Merhaba bu arada. Siz nereden geliyorsunuz? İstanbul. Nasıl gidiyor hayat? Güzel. Gerçekleri anlatacak mısınız? Osaka, Tabii ki de. Kyoto, buradayız. Buradasınız. Yok ben daha dün Tokyo'ya indim. İlk defa mı Japonya? Kyoto inanılmaz ırkçı bir yer. Hadi ya, ırkçılık mı yaptılar? Aa, ne yaptılar size? İttiler, İttiler, Ülkenize geri dönün, ülkenize Aa. geri dönün. Bilinçli Evet, her ittiler. şey. Çok ciddi söylüyorum. Ciddi misiniz ya? Türklerle Bir de bayağı kadınsınız ya. karşılaştık. Kadın kadına yaptı bu arada. Ha. Ama bunlar zaten böyle bir ruhlaşmış, ruh alemindeler. Var değiller, gülümsemiyorlar. Evet, şey yok yani. Makine gibi yaşıyorlar. Nezaket ülkesi diye geldi. Hiç öyle bir şey yok. Aslında iyi insanlar ama işte Yok ya. Kyoto bozuk. Yani burada da ama öyle. Suratsızlar. Çok fazla tabii canım öyle şey yok. Ama gelenekseller. hareket hiç bitmiyor ki. Adamlar köle gibi çalışıyor. Bizim gibi değil ki. Bizde 8 saat gidiyorsun, 5 saat çalışıyorsun. Adam 8 saati çalışıyormuş burada. Maalesef. Belli oluyor zaten. Evet, belli oluyor. suratlarından. Mutsuz gün yazık buradasınız? çocuk. Belli değil ya. Öyle geldim. Bakalım. Buradan 3-5 nereye gün. geçeceksiniz? Buradan işte Kyoto, Osaka. Kyoto Allah yardım Oralar etsin, gerçekten. benim ama Japon arkadaşım var ya. Bir şey de yok orada yapabileceğiniz. Gerçekten çok Sevmediniz ha? Hiç sevmedim. Osaka nasıldı? Osaka'ya çok güzel diyorlar. Şirin güzel bir En yer. güzel Osaka diyorlar zaten. Seul insanı çok cana yakındı. Osaka aynı şekilde çok cana yakındı. Siz o zaman Güney Kore'den geçtiniz. Evet, öyle. Aa, nasıl Son gidiyor? durak burası. Son durak. Sonra Türkiye mi? Evet, İstanbul. 15 günlük işte. Çok iyi. En çok nereyi sevdiniz? Osaka şu an. Seul de çok Seul ve güzel. Osaka. Çok nezih, kibar, biraz daha elit. Elit. Daha elit. Vallahi dün geldim ben, dün akşam. Pek bir şey göremedim. Bakalım bugün göreceğiz Biz de bugün geldik Tokyo'ya. Tokyo'ya. Şimdi bakalım ne var ne yok. Dolaşın bakalım. Buradan merkeze gideceğiniz galiba. Ben de bu Takashita var, bir tane sokak, insanların yürüdükleri vesaire, oralara gideceğim. Peki. Takashita Street diye geçiyor. Takashika. Aha. Gideriz zaten. Şimdi oraya bilet aldım işte. Suica kart niye almadınız? Niye almadım? Daha yeni geldim ya. Dün baktım, nasıl alınacağını da Ha, bilmiyorum. Zaten bu arada bir şey söyleyeceğim. Herkes yardımcı Suica oluyor, kart sadece herkes. Tokyo'da geçiyor. Evet. Ondan hani günlük biletler yeter belki de bana ya. Biz görevli aldık.
aldırttık. Öyle mi yaptınız? Şurada vardı da uğraşmadım ya. 180 aldım bunu. Tık 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 yaparım giderim muhtemelen. Bakarım. Kaybetmeyin. Yok kaybetmem. Görüşürüz. Dikkat edin. İyi eğlenceler. Vay be güzel bir karşılaşma oldu. Şimdi biz nereye gideceğiz? Hadi bakalım. Bak bileti okuttum. Geri aldım bileti haberiniz olsun. Yamonete Line'ı takip edeceğiz. Şuradan 2 numara Yamonete Line. Ama For Ueno Ikebukoro'ya gidiyor. Herhalde doğrudur ya. Tokyo Shiganawa'ya da giden var. Bakayım benimkisi ne diye gözüküyor. For Ueno Ikebukuro. Bak burada yazıyor. Çok basit. For Ueno Ikebukuro var ya onu takip edeceğiz. Biz 2'ye gideceğiz yani. Şuradan 2 numara. Takip edelim. Geldiniz. Ueno'dan bineceğiz. J'ye 18'de ineceğiz biz. Bak J'ye 3 Yamonete Line. Bizim bineceğimiz Harajuku. Bak bundan gideceğiz bu sefer. Şimdi buna döndü olay. 3'e bineceğiz. Hadi gidelim. Kaybolmadan sakin sakin bulacağız. 40 dakika falan sürecek yolculuğumuz. Biraz uzun sürecek ama gideceğiz. Dünyanın en dakik trenleri tabii ki de yine Tokyo'da arkadaşlar. Sadece 17 saniye gecikmeyle gelirler. Yani dünya rekoru mu desek artık. Böyle bir kural var. Herkes telefonuyla. Hani Japonya'da herkes kitap okuyordu? Yalan. Herkes şu anda elinde telefonla oynuyor. Ve tek seferde geldim arkadaşlar. Harajuku. Oradayız şu anda. Ha, içerisi çok sıcak. İnanılmaz sıcak. Evet şimdi çıkış yolunu bulmamız lazım. Buradan kolay çıkış diyor. Biz buradan çıkışı devam edeceğiz. Bazı metro istasyonlarının Deniz'in videosunda görmüştüm. 200 tane çıkış kapısı varmış. Aa çok güzel tuvaletler falan da var bak. Kullanabiliyorsunuz metroda. Bir de tertemiz oluyor bunların tuvaleti çok güzel. Çıktık sokağa. Beatboxçı kardeşim var burada. Ben bu çocuğa para veririm. Güzel yapıyor. Çok iyi yapmıyor mu ya? Allah Allah. Abi ben beatboxçı olacağım. Bak farklı bir Japonya'nın içine girdik şu anda. Buralar çok daha güzel. Yürüyeceğiz şimdi. Sabah akşam yürüyeceğiz arkadaşlar. Evet buradan Takashita Street'e gidiyoruz. Ulan bir tane donatçı var burada sıra var bak. Her yerde Japonya'da sıra. Her yerde otomat. En çok göreceğiniz ikili. Otomat ve sıralar arkadaşlar. Takashita Street'e doğru gidiyoruz. Orada neler mi göreceğiz? Beraber tanıklık edelim. Evet geldik Takashi Street'e arkadaşlar. Biraz kötü kokuyor ama ulan herkes bu tarafa yürüyor. Ben de bu tarafa yürüyeceğim. Biraz kalabalık burası. Gençlerin daha fazla olduğu bir sokaktan bahsediyoruz. Görüyorsunuz ileride teyzenin elinde şemsiye var. Yani yağmur olmasa da güneşten korunmak için hep şemsiyeyle korunur bunlar. Değişik değişik waffle'lar var bak burada. Çilek bayağı pahalı bir şey burada arkadaşlar. Bak şöyle kostümler falan da var. Marion Crepes. Güzel, sevimli bir caddeden yürüyoruz şu anda. Şöyle çilekler var bak. Şunlar mesela strawberry candy'ler. Şöyle çilek şekerleri 650 yani 5,5 dolara falan geliyor. Bayağı pahalı. O Takashita sokağının kalabalığını böyle göstersem daha da iyi anlaşılır herhalde. Girişte burada bir ekran da var. Burada aslında şeyi de gösteriyordu diye biliyorum. Buradan yürüyenleri vesaire de gösteriyor diye biliyordum. Biz bu tarafına doğru geldik. Aslında buradan çıkmamız lazımdı bizim. Biz arka taraftan çıktık. Haberiniz olsun. Burası Shibuya'ya çok yakın zaten. Şimdi buradan tekrar en sona doğru gideceğim. Sonra Shibuya'ya doğru yol alacağım. Bakın arkadaşlar domuz kafesi var. Domuz besleme kafesi. Domuz sevme kafesi. İnsanlar içeri giriyor domuzu sevebilmek için. Görüyor musunuz? That stinks. We're not going to Allah Turkey. Allah. Çok We're not ilginç going ya. to a cafe to drink. Bunu da görmüş olduk ya. Domuz besleme. 3 yaşından küçük çocuklar içeri girdiklerinde 1100 yani 10 dolara yakın bir şey. Çok renkli sokaklar ya. Her yerden bir şey çıkıyor. Giyimler falan da çok acayip Japonların. Genelde bol paça giyiyorlar çocuklar. Özellikle genç erkekler şu şekilde bol paça, bol gömlekler, tişörtler giyiyorlar. Biraz moda burada farklı.
Hani dedim ya, bu kadar çok çalışıyorlar, durmadan herkes iş başında, günde 8 saatse işin 8 saati çalışıyor dedik. Bu yüzden de şu anda dünyanın en büyük 4. ekonomisine sahipler. Kişi başına düşen milli gelir o kadar fazla değil burada aslında. Yani ne kadar da toplum olarak zengin gibi gözükseler de burada çalışıp para kazanıp hayatlarını idame ettirmeleri gerçekten zor. Bu yüzden de çoğu strese giriyor sürekli çalıştığı için ve uzun saatler çalıştıkları için maalesef yılda 30 bin insandan fazla intihara sebep olan bir yerden bahsediyoruz. Ben şunu görüyorum, bu adamların gerçekten baktığımda sosyal hayatları çok iyi değil. Arkadaşlıkları inanılmaz iyi değil. O yüzden de bir buhran, bir sıkıntı içine girdikleri doğru. Zor bir memleket ya. Hani evet, bize dışarıdan eğlenceli, ışıltılı, parıltılı, her şey ucuzmuş, güzelmiş gibi geliyor ama günün sonunda baktığında kapitalizmin her gerekliliğini yaşatıyor burada Japonya hükümeti bunlara. Sadece Japonya hükümeti değil, Japonya gelenekleri aslında böyle. Bu adamlar 2 kere yıkım yaşıyorlar. Yani bir 2. Dünya Savaşı'nın atom bombası dönemi var. Bir deprem oluşu var. O depremde direkt 100 bin kişi falan yok oluyor. Yani neredeyse sıfırlanıyor ülke, öyle söyleyeyim size. Böyle olunca da toplumun hep zihnine şu yerleştiriyor. Oğlum biz sıfırdan geldik, çalışmamız lazım diye. Ondan sonra da işte sistem onları buna itiyor. Aslında bir yok oluş onların yeni bir varoluş sistemini ortaya çıkartıyor. Ne kadar iyi, ne kadar kötü bunu Japonlar daha iyi bilir. Ben dış gözcüyüm. Benim çok iyi anlayabilmem normal değil. Dünyanın en kalabalık denilen o 3 tane şeridin geçtiği caddeden geçmeye gidiyorum şu anda Shibuya'ya. Bakalım oradaki kalabalık nasıl? Bu arada size şöyle bir bilgi. İş çıkış zamanları saat 5 ve sabah 10'larda trenlere, metrolara binmeye çalışırsanız belki 2-3 saat binemeyebilirsiniz. Tam o trenler vesaire 9 milyon insanı taşıyor, biliyor musunuz? Günde 9 milyon insan ne demek ya? Sadece Tokyo'da bu ya. Çok ciddi bir rakam. Burası biraz daha yeni nesil tasarımlar, yeni nesil dükkanların olduğu yerden geçiyoruz şu an Shibuya'ya giderken. Takashita ile Shibuya arası tam 12-14 dakika sürüyor yürüyerek. Haberiniz olsun, yürüyerek gidebilirsiniz yani. Bilmiyorum aranızda kaç kişi Naruto'yu bilir ya da bilmez. Tam tersini söylesek daha iyi olur. Naruto Legendary. Arkadaşlar anime deyince aklımıza Japonya'da Naruto gelir. Naruto da çok ünlüdür. Burada da posterleri, her şeyi var. Şöyle şeyleri de var bak. Setler de yapmışlar. Naruto. Ulan resmen bir ülke animeleriyle normal hayattan daha ünlü ya. Şuna bak. Naruto'nun her şeyi çıkmış. Burada bir şeyler daha var. Burada kıyafetleri var. Vay be. Bu arkadaşın toplam 500 bölümlük serisi var arkadaşlar. 2002'de başlıyor. Bakayım. 2007'de devam ediyor. Sonra devam serisi çıkıyor. 2007 ve 2017'de toplam 720 bölüm. Pardon. İkinci serisi 500 bölüm. İlk bölümü de 220 bölüm. Hatta Netflix'te de yenisini yapmışlar. 2017-2023. O da 293 bölüm. Bana şeyi hatırlattı ya, Arka Sokakları. Arka Sokaklar büyüktür tüm dünyaya. Her dakika oynar mı ya? Kanal D'yi açtığında direkt Arka Sokaklar çıkıyor. İnanılmaz. Şu tartışmaya da son verelim. Japonya'da yerler temiz mi pis mi? Hadi bakalım. İzmarit görebileceğiz mi? Hadi bu tartışmaya da son vereceğiz. Bir kere çöp atamıyorsun. Çöplük yok. Çöp kutusu yok. Yanında taşıman lazım. Dışarıda sigara içmek yasak. Aha bir tane buldum. Aha bir tane daha buldum. 2 tane bak. Bir tane burada. Bir tane de burada var. 2 tane. Başka da yok. Bizde nasıl? Bizde yemin ediyorum harita yapıyoruz, harita. Yere bir tane bile sigara atan varsa utansın kendinden. Yapmayın lütfen. Ama var ya, o kadar güvenli, o kadar iyi hissediyorsunuz ki sokaklarda. Hani böyle başıma bir şey gelir mi hissi yok. Baksana çocuk hangi arabayla dolaşıyor. Hep küçük arabalar zaten. Küçük bir dünya düşünün burayı. Hani en uzun, en kalıplılardan bir tanesi benim ya sokakta gördüğüm genel Japonların içinde. Ben bayağı iri kalıyorum onlara göre. Tabii ki de olmazsa olmaz dünyanın en büyük markaları. Prada, Balenciaga. Ondan sonracıma başka ne vardı şu otobüsün arkasında gördüm. Binalar hep böyle yeni. Şu an tam Shibuya'nın ortasındayım. Gucci. Bir gün The Cesar da burada olacak mı? O zaman bir outfit veriyorum. Outfitimi ayaktan vermem lazım. Bir saniye. Güzel bir yer bulmam. Evet, şuraya koydum. İnşallah kovmazlar beni. Evet, siyah yıkamalı tişörtümüz grimsi.
The Caesar Keep and Travel şapkamız, yeşil şortumuz, beyaz çorabımız. Bunu da Meller SPX mağazaları var. Oradan hediye ettiler. Teşekkür ederim onlara buradan. Bestami kardeşim sağ olsun. Çok güzel. Evet, outfitimiz böyle. Devam edebiliriz. Japonlara ayak uydurmak kolay. Çünkü The Caesar var. Teşekkürler. Gözlüklerimiz de hemen tükeniyor arkadaşlar. Valla bol adet üretiyorum, yine bitiyor. Çok teşekkür ederim ilginize ama hakikaten hem gösteriş olarak kalitesi hem de duruş olarak çok beğeniliyor herkes tarafından. Teşekkür ederim. Bizler yarattık ilk kez böyle hani çok üzerine düştük bir ürünün. İnanılmaz şekilde çok iyi gidiyor. Sağ olun. Mağazaların olduğu yerden hemen altından tren de geçiyor. Miyashita Park diye geçiyor. Louis Vuitton'da var, Adidas'ta var, her şey var. Şimdi ben o kalabalık sokağı arıyorum şu an. Burada da Dizel var. Şuradaki coffee shop güzelmiş. Freeman Cafe diyor. Şimdi 6-7 dakika sonra o en kalabalık yola doğru gidiyoruz. Sanırsınız Amerika'ya geldik şu anda, New York'a. Öyle bir vibe oluştu. Bayağı ekranlar canlandı etti. Kornalar başladı. Aksiyon var. Otobüslere bakın. 86 numara. Çok güzel. Ya düşünün, bu adamlar bunları yıllar önce yapmışlar ya. Bazı şeyleri yeni tanıklık ediyoruz. Bazı şeyleri kendi ülkemizde yeni görüyoruz. Ama bunlar nasıl bir teknolojiye hakimlerdi de o dönemler bunları yapabildiler. İnsan düşünmüyor değil. Aman Allah'ım, şu kalabalığa bakın. Her yerden insan geçiyor bir yere. Oha! Bak şu an yanacak şimdi. İnanılmaz. Her yerden insan geçiyor. Çabuk. Aa, kırmızı yandı valla. Bakın şurada bir tane Starbucks var. Herkes oradan şurayı izliyor. Karşıya geçmeyi izliyor. Çok güzel. Biz de geçeceğiz şimdi. Bizim neyimiz eksik? Vay be. Hazırsanız dünyanın en kalabalık yolundan geçiyoruz. Şu an en önde yürüyorum. İnanılmaz. Bak, video çekmek isteyenler, bir şeyler yapmak isteyenler, her yerden insan geliyor. Karınca gibi şu anda. Allah'ım yarabbim. Oo. Burada fotoğraf, video çekilmek şart ya. Çok güzel. Her yerden insan geliyor. Bak şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Karınca yuvası gibi yani. Birazdan tekrardan yanacak o. Yeşilden şeye dönecek. Böyle. Şimdi herkes bekliyor. Çok enteresan ya. Her şey için. Hey, are you from Japan? May I talk with you? English? No English? You live here? Tokyo? Where? Kyoto, Osaka, Nara? Saitama. How is Tokyo? Do you like here? No English? Japanese? I don't have Japanese, sorry. Japonca yok bizde maalesef. Oraya daha giremedik. Sadece benim adım Sezer'i biliyorum, o kadar. Şimdi o kalabalık yoldan devam edelim. Gelin biraz Japon arkadaşlarla görüşelim. Bakalım keyifleri yerinde mi değil mi? Bir konuşalım bakalım. Demin birileriyle konuştum da videoyu çekmedim. Çok iyi insanlardı. İngilizce de biliyorlardı. İngilizce bileni de bulmak zor burada maalesef. Çok iyi değil İngilizceleri. Ben hatırlıyorum Malta'ya geldiklerinde yani hepsinin grameri çok iyi ama konuşma yok. Bizim ülkedeki eğitim sistemine benziyor. Herkes grameri çok iyi biliyor. Emizar nereye gelecek biliyor ama cümleleri birleştirmekte zorluk çekiyorlardı. Burada da onu hissedebiliyorsunuz. Durun bakalım, bir deneriz şimdi konuşmayı. Shibuya'dan daldım böyle. Dümdüz devam ediyorum bu tarafa doğru. Burada McDonald's falan da var. Bildiğiniz Amerikan markaları falan da var. Starbucks oradaydı. Ulan yine en iyi yeri almış Starbucks. Nasıl dövüşebilirsin ki? Adam gitmiş tam o merkezin en iyi cama bakan yerini almış ya. Bak burada bayağı turist var şu anda benden başka da. Yerliden çok. Hala maske takanlar var. Excuse me, do you speak English? Bak cevap bile vermiyorlar. Çok utangaçlar. İşimiz çok zor. Başaracağız. Danimarka'da Amerikalıları bulduk. Latinleri bulduk. Burada da bir şekilde bulacağız. Excuse me, do you speak English? Guys, do you speak English? Abi niye utanıyorsunuz erkekler? Sosyal iletişim çok kötü. Çok zor başaracağız. Bu tarafa doğru mu yürüsem diye bakıyorum. Ama ben bir yer biliyorum. Oraya çıkmam lazım benim ya. Bu tüm cadde, gel Starbucks var. Starbucks'a gideyim bari. Orada manzarayı iyi görüyor. Oradan bir bakalım. Yukarıdan nasıl duruyor orası. Çok insan var babacığım. Oradan çıktığınızda, böyle yürüdüğünüzde bu binanın burada Game Plaza diye bir yer var. İkinci katta Starbucks var. Üçüncüde Share Lounge var. Belki direkt çıkabiliyoruzdur ya. Starbucks'a girmeden de görebiliyoruzdur belki binayı.
çıkalım bakalım. Bak burada bir şeyler yapılıyor. Fotoğraf falan çekiliyor. Game Plaza. Oğlum çok enteresan bir dünya burası ya. Oyunun içinde gibi herkes. Renklere bak. İsterseniz Starbucks'a, isterseniz benim gibi yukarı çıkabilirsiniz. Yukarıdan bu arada böyle parayı verip burada da oturabilirsiniz. Bir şeyler yiyebilirsiniz. O manzarayı izleyebilirsiniz. Ben bir üste daha çıkacağım. Çıkabildiğim kadar üste çıkacağım. Bakalım ücretli mi değil mi görmüş olacağız beraber. Valla çocuğunuz mucunuz varsa Japonya tam yeri ya. Bir sürü oyuncak alabilirsiniz. Her şey var aklınıza gelebilecek. Pokemon kart kısmına gidiyor burası da. Burada bir sürü şeyler var. Ulan arkadaş. Burası da Fantastik Dörtlü'nün yeri. Lan yeni filmi çıkarttı ya. Bir sürü şeyler var yine. Bak Fantastik Dörtlü. Lan bu adam da her yerde oynamaya başladı ha. Çok ünlendi. İyi oyuncu ama. Eğer benim gibi 90'lıysanız Pokemon'lar sizin için de çok önemlidir diye düşünüyorum. Bak Pokemon kartları vardı bir ara. Onlar. Burası da Starbucks arkadaşlar. Gördüğüm en dolu Starbucks'lardan bir tanesi. Bayağı burada sıra falan var. Buradan isterseniz Shibuya'nın en ünlü sokağını izleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Ama buraya oturabilmek için para vermeniz gerekiyor. Buradaki sırayı görüyorsunuz. Eğer oradan camdan bakmak istiyorsanız buradan bir şeyler almanız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan sipariş veriyorsunuz. Buradan çıkıyor ürünler. 3 euro tuttu arkadaşlar. Yine dünyada aldığım en ucuz Starbucks'lardan bir tanesi yulaf sütlü latte. Çok enteresan ya. İçeceği almadan da o tarafa geçemiyorsunuz. Çalışma alanları çok şık değil mi ya? Baksanıza her şey düzenli böyle. Hiç dağınıklık yok. Bayağı iyiymiş. Bizde şey verilir ya, cam verilir ya, bunlar da tam tersi ya, böyle veriliyor. İçinde buz var bu arada. Şeyde yulaf sütü de biraz şekerli. Ben gideyim şuradan bir bakayım yani. Orası nasıl gözüküyor görelim. Bayağı kalabalık ama burası da. Nasıl geçeceğiz ki öyle? Şuradan çekeriz ya insanlar gidince. Ömür boyu durmayacaklar ya. Kamera yeri buldum size. Direkt orayı görüyor. Şu şekilde. Ben de çekeyim. Instagram'a çekiyorum arkadaşlar. Oraya da gelin ya. Vallahi hiç Instagram'a gelmiyorsunuz. Orası 1 milyon olması lazım şimdi. Gerçi bizim YouTube 200 binlerde şu an. Instagram 800'e gidiyor. Karınca gibi insanlar. Şuna bak. Şu anda geldim bir tane kahve içeyim dedim. Madem buraya çıktık, videosunu çekiyoruz. Ayıp olmasın dedim. Normalde sevmiyorum ben bunları. Çok böyle, şimdi diğer olaylar var. Onlar başka bir boyutta zaten. Ben şey olayını sevmiyorum. Butik kahvecisi olmadığı zaman her yerde aynı kahve tadını içmek beni mutlu etmiyor. Ben o tohumla özleşen, kendini bu işe adamış insanı seviyorum. Ondan kahve içince daha da mutlu oluyorum. Bu makineleşmiş oluyor artık. Hep aynı, her yerde aynı tadı bulabiliyorsun. Bir yandan iyi de işte. Neyse, kapitalizm. So, what are your names? Your name is Mokka. Mokka? M-O-K. Sayuki. Sayuki. Nice to meet you. My name is Cesar. I am from Turkey. You know anything about Turkey? No. No? I can teach you something, okay? Our language is Turkish. Our capital city is Ankara. Our most famous food is kebab. You tried kebab? Yeah. Kebab is good, yeah? Our Turkish leader is Atatürk. He saved our country. And what is the best thing in Japan? Why people needs to come here? Yeah. You don't know? You understand me? What I ask you? You understand? Like for example, food, people, beach, city. 日本で一番いいの Which one? 綺麗なとこじゃないですか。嫌なとこ海ない。 Beach. Which beach? 例えば Which beach? But beach. But which beach? Okinawa? 湘南 Shonan. Ah, thank you so much. Appreciate it. Shonan. 鎌倉 Tamakura. Oh, okay, beach. So you live here in Tokyo? Do you live here? No. Where? I live in Korea. You're from Korea? No, Japan. Ah, but Japan, you live in Korea. Yeah. In Seoul? Study abroad. Okay. Which is better, Korea or Japan? Japan. Japan. So why did you go to the Korea then?
Yavaş yavaş bitireceğiz. なんだろう。 You work there or study? Study. What do you study? Sure. Korean language and culture. How old are you? 23. 33. 23. 23. Okay. Because I'm 33. You're 23. Yes. Nice to meet you. I forget. How was the thank you? Arigato. ありがとう。Arigato gozaimasu. ありがとうございます。 Arigato ありがとうござい gozaimasu. ます。Bir de bu sokaktan gece yürüyelim bakalım nasıl oluyor. Şuna bak. Akşam karardı, şimdi saat 6:53 civarlarında gün batıyor burada. Erken batıyormuş bayağı. Norveç'te 11'deydi. Abi çok yani inanılmaz. Şu ışığa bakar mısınız ya? Akşamı da ayrı güzelmiş. Acil geçmemiz lazım. Az da yanacak, şimdi yandı, evet. Kaos! Galiba bütün gün bu sokakta yürüyeceğim arkadaşlar. Çıkamıyorum işin içinden. Şimdi rotamıza akşam yürüyüşüyle devam edeceğiz. Şimdi sizleri ünlü film Hachiko, ünlü bir köpek var biliyorsunuz. Asya'ya ait bir ırktan bahsediyoruz, Hachiko. Buraya da efsanesi var. Yıllar evvel Richard Gere oynuyordu filminde, Amerika versiyonunda. İzlemiştim. Bunun Japon versiyonu da var. Hachiko'nun kendi hayatını anlatan. Onu da izleyebilirsiniz. Hachiko direkt zaten Shibuya meydanında, karşıya geçtiğinizde burada. Filmi biraz hatırlatayım size. Hachiko, Richard Gere'in köpeğiydi, tamam mı? O da tren istasyonunda çalışıyordu. Her gün tren istasyonuna onu uğurluyordu. Uğurladıktan sonra da eve beraber geri dönüyorlardı. Akşam dönesiye kadar da yanındaydı onun. Tabii yıllar sonra işte Richard Gere bir gün hayatını kaybediyor. Hachiko da hala onun geleceğini düşünerek her gün orada yaşamaya başlıyor ve onu bekliyor. Oradaki esnaf da tabii içi ısınıyor Hachiko'ya. Çünkü bütün gün onu beklediğini biliyorlar. Gelmeyeceğini de biliyor esnaf ama yine de herkes onun yemeğini veriyor, bakıyor. Hatta karısı falan da gidip bakıyor arada. Öyle Hachiko çok duygu dolu, delikanlı bir köpek. O yüzden size bu hikayeyi anlatmak istedim. Filmi de izleyin. Ulan böyle bir duygulandım ben de ya Hachiko'ya. Vay be. Şu anda da Hachiko ile fotoğraf çekilmek için insanlar böyle bir sıraya giriyorlar. Şu an herkes çekiniyor. Ya da evet bekliyorlardı. Gidiyorlar şu an. Enteresan bir olay. Hachiko öyle değerli. Bak Shibu Hashiba Box var. Supported by G-Shock. Vay be G-Shock'a bak. G-Shock mı nasıl okunuyorsa artık. Aman bunu bile şeye çevirmişler. Oyuncakları falan var. Çok acayip. Ya ben gerçekten bu ülkeyi tebrik ediyorum ya. Bu kadar insan içinde düzeni nasıl sağlamışlar ya? Bu nasıl bir bilim adamlığı, bu nasıl bir mimari, bu nasıl bir hesaplama? Bu kadar kalabalığın içinde inanılmaz bir düzen var. Gelin bakalım biraz da renkli sokaklara dolaşalım. Neler çıkacak, neler gelecek başımıza. Her yer anime, her yer bir dizi. 12. yılını kutluyormuş. Bak bu ne? 12. yıl mantığı. Tabii ki de bugün sushi yiyeceğiz arkadaşlar. Sushi'ye doyacağız bugün. Kura Sushi varmış burada. Bir arkadaşım önerdi. Onun önerdiklerine gideceğim. Bak şimdi var ya tam Japonya'ya geldiğimi hissediyorum biliyor musunuz? Böyle dar renkli sokaklar, insanın olduğu, yemek kokularının geldiği ağır bir sarımsak kokuyor. Bunlar inanılmaz derecede sarımsak soğan yiyorlar. Zaten ben bunların bir ara yemeklerine bıkmıştım şeydeyken, Malta'dayken. Yemek yapıyorlardı, her yer sarımsak soğan kokuyordu. Hani bizde anneler koyar ya böyle rendeler azıcık. Bunlar yok, direkt her şey sarımsak. Ondan zaten ölmüyorlar. Dünyanın en uzun yaşayan topluluğu, 84 yıllık süreleri var ortalama yaş gruplarının. Ben de yesem o kadar sarımsak ben de ölmem. Az yiyorlar arkadaşlar. Japon kültüründe %80'dir. Yani %100 olmadan yemeğini bırakır bu insanlar. 2 tane sokak var. Biri buraya gidiyor, biri buraya gidiyor. Hadi seçelim, şundan devam edelim. Çok renkli, çok güzel. Şimdi sizleri Shibuya'da Nonbei Yakucho
diye bir yere götürüyorum. Akşam yemeklerin olduğu bir yer. Orayı da beraber görelim. Çünkü farklı farklı yemek kültürlerinin olduğu, yani aynı bunların kültürü yine. Ama aynı zamanda da sürekli bir restoran oluşumunu izleyin isterim. Ama yine ben oraya mı geldim diyeceğim. Yok, hepsi aynı bu. Hepsi kalabalık bunların. Hani sadece orası değil. Burada dışarıda kurulmuş Beer Garden diye bir yer var. Güzelmiş ha bak burası. Ben sevdim burayı. Bir tane bira içmelik böyle. Buradan gelip alabilirsin. Bunların kültüründe sınırsız et olayı da var. Tabii ki de dünyanın en değerli eti, kilosunun en pahalı olduğu yer de burası. Kobe eti. Belki pesketeryanlığa çok az 50 gramlık müsaade isteyebilirim. Bu 50 gram sayesinde hem onun tadımını da yapmış olurum sizler için. Aramıyor. İnanılmaz böyle et tavuk olmadım ama yine de insanın canı çekiyor. Öyle bir topluluktan geldiğim için, sürekli etle büyüdüğüm için zorlayıcı olabiliyor. Ama çok şükür 40 gün falan oldu, hala yemedik. Neden yemediğimi tekrar açıklayayım. Çünkü yediğimiz tüm sofralara gelen etler, tavuklar endüstriyel. Bak önümde kessinler hayvanı, önümde de kesmesinler de. Önümde keserlerse belki yerim. Yine de kıyamıyor insan. İşte o dediğim alana geldik arkadaşlar. Shibuya Yokocho. Burada farklı farklı kültürden yemekleri göreceğiz. Sokak yemeklerine. Doğru da girmiş olabilirim. Girmeye de bilirim. Her yer birbirine benziyor çünkü. Devam edelim. Bak insanlar küçücük yerlerde yemek yiyorlar ya. Çok acayip. Oğlum bu ne? Ben bastım yani, benim bak. Allah Allah. Böyle yerlerde yemek yiyorlar. Şöyle yine devam ediyor. Bak burası biraz daha büyük. İstersen buradan da girip bir şeyler yiyebilirsin. Allah Allah. Değişik bir yere girdim. Buradan farklı alanlardan sipariş verip yemek yiyebiliyorsun. Esas girmek istediğim nokta burasıydı bu arada. Evet. Çok güzel. Mesela bunlar gyoza yapıyorlar. Gyoza da bizim mantının farklı versiyonu. Genelde içine tavuk, vejetaryen ya da domuz koyarlar. Bizim mantının yanına yaklaşamaz ama aynıdır sistem. Çok iyiymiş ya burası. Serin bir de. Bayağı serin. Burası çok güzel kokuyor. Çünkü et kokuyor. Evet. Sokağımız bu kadar arkadaşlar. Buradan sonrası dışarı çıkıyor. Ben şu an aç değilim. Acıkınca geleceğim. Ben sushi yiyeceğim bugün. Burası da dış tarafı, dıştan görünüşü. Komple Shibuya'yı akşam ve gündüz görmüş oluyoruz aslında bu videonun içinde. Biraz da gece hayatına doğru bir bakarız. Neler var neler yok. Fiyatlar da yine aynı bantlarda. 1000, 1200. Genelde bir porsiyon burada 7 ile 6 euro arasında değişiyor arkadaşlar. Mesela örnek verelim. Spicy Hot Noodles 1099. KDV dahil 1209 oluyor. Genelde KDV'yi küçük olarak yazıyorlar. Tam bir turist avlama tekniği. Yer miyim? Yemem. Hi brother, how are you? Bro, what's the name of the street? Street Shibuya Yokocho. Shibuya Yokocho. Yeah. So inside, yes, completely. Yeah. Are you from Japan? Yeah. How do you like to work here? It's good, bro. From what? Huh? From what? Is it easy Yeah. to work in Japan or hard? Easy. Easy. How many hours you work in a day? In a day? In a day? Uh-huh. Me? You. 18 years. 18 years. Yeah. No. At Yokoto, Shibuya. One day, how many hours you work here? 8 hours, 10 hours? You understand? No. No. It's okay, bro. It's okay. What's your name? Keigo. Keo. Nice to meet you, Keo. Yeah. Thank you. Anlaşamadık. İşte İngilizce abi. Çocuk yalnız amma yakışıklıydı ha. Koy filmi oynasın yani. Hi brother. Hi brother. Vallahi billahi. İçerisi daha serin. Oturacak yerler, haberiniz olsun. Daha güzel. Buralar çok sıcak. Çocuk dedi ki, kardeşim dedi, bana tarif etti. Miyamusu. Lan söylemesi de zor bunları. Dur. Miyamusu Zaka Avenue dedi. Buradan yürü kaptır dedi kendini. Böyle çok seversin buraları dedi. Ama hiçbir şey yokmuş gibi geliyor bana, ama neyse yürüyelim bakalım. Göreceğiz. Neler var neler yok. Buranın en ünlü sushicilerinden birine geldim. Kura Sushi diye. Buradaki sırayı görüyor musunuz arkadaşlar? İngilizce seçelim şunu. Oha! Bekleme süresi 83 dakika diyor. 83 dakika beklenir mi? Ne varmış ki lan bu kadar içeride? Neyin sushisiymiş bu?
Buradan seçiyorsun onlardan. Bak görüyorsunuz mu? Sürekli istediğini alabiliyorsun. 83 dakika ama çokmuş ya. Çok fazla. Neyse ben dolaşayım. Kimse bana ses etmedi. Hatta tuvalete de gideyim. Çok iyiymiş ama sistem. Şimdi tuvaletlerine geldim. Yine ısıtmalı, bilmem neli. Abi bir sürü tuş var. Hepsine tek tek basman lazım. Burası bir de engelli tarafı galiba. Çok acayip ya. Tuvaletleri de böyle. Herkesin ısrarla çektiği yerlerden biri. Ben sıra aldım şimdi. 944'e aldım. 935'teyiz. 73 dakika gösteriyor ama yılıp gidenler olabilir. Deneyeceğim şansımı. Mesela geldi ona 8. masaya oturun dedi. Onun bilgisi geldi. 901 diyor orada. Masa numaraları falan var. Dur bakalım sıradaki numara eğer 901 ise vay halimize. Bak çağırıyor 706 diye. 706 iseniz buraya tıklayabiliyorsunuz. Bak 714 geldi. Çocuk oradan tıkladı 2 kişi bir şeyler tıklıyor. 9. masaya gidiyorlar. Bana hiç 900'ler gelmiyor. Bu banka gibi oldu ya. Bizim işimiz zor. Vallahi dayanamadım. Yani bekleyemem o kadar. 75 dakika falan bekleyeceğiz. Hiç daha 900'lere geçmedi. Ben 944'üm daha 31'den başlayacak falan. Şimdi çok zor. Yenmez orada yemek. Çıkalım. Başka yere gidelim. O sabah ilk uğradığımız Takashita Caddesi'ne geldim. Buradan ileri gidip metroya bineceğim. Buradan Gonzi'ye gideceğim arkadaşlar. Gonzi de bayağı hareketli bir yermiş. Oraları da görmek istiyorum. Burası bomboş olmuş ya. Ben buranın akşam canlı olacağını düşünüyordum ama hiçbir şey kalmamış. Şu anda Japonya'da saat 8'i 31 geçiyor arkadaşlar. Takashita akşamları böyle demek. Şimdi o Shibuya'da biraz dediniz ki ben bunaldım şehir hayatından. Ben biraz daha keyfe keder bir yerlerde yürümek, park bahçe görmek istiyorum derseniz de hemen dibinde bulunan ismini söylüyorum hemen. Yoyogi Park. Yoyogi Park'ın içinde yürüyebilirsiniz. Özellikle burası sakura döneminde renkli o sakura çiçekleri falan var ya ağaçları. Onları göreceksiniz. Çok keyifli olur. Şöyle bir yoldan geçiliyor. Orası işte ana cadde tarafları. Kalabalık yerler. Burası da şehrin biraz daha hava alınacak yerlerinden bir tanesi. Yoyogi Park'ta herkes spor yapıyor. Herkes bir yere koşuyor. Ama şu anda akşam olduğu için ben buraya girmeyeceğim arkadaşlar. Ben başka bir tarafa doğru gideceğim. Buralara diğer bölümlerimizde uğrama olasılığım var. Çünkü burada bir tane şeye gitmem lazım. Tapınağa gitmem lazım. Çok ünlü olan hani en ünlüleri. Onu uğrarken belki buraya da yürümüş oluruz. Yarın zaten erken saatlerde yola çıkacağım. Şimdi başka bir yer var kafamda, oraya gidelim. Şimdi Shibuya durağına geldim arkadaşlar. 150 ödedim buna. Yaklaşık $1 civarında. $1 bile değil, 80 sen. Bir durak geldim zaten. Şimdi Ginza'ya gideceğim. Ginza'ya gidebilmek için ne gerekiyor bilmiyorum. Ama deneyelim. Oğlum karınca gibi her yerden insan geliyor. Bir de bunlar hani hep kitap okuyordu. Yalan, baksana hepsinin elinde telefon var ya. Bak görüyorsunuz değil mi? Tüm metroda telefon herkesin elinde. Herkes inanılmaz asosyal. Kimse konuşmuyor. Eğiyor başını, öyle devam ediyor hayat. Şimdi ben Ginza'yı bulacağım. Mesela o biletin kullanım hakkı bitti. Şimdi Ginza Line'a gidiyorum. C yazan. G var ya, yukarı doğru çıkmam gerekiyor. Tekrardan bir bilet alacağım. Bunların hiçbirini yapmak istemiyorsanız tek tek bilet almak için hem uygulama hem de kartlar var. Onlardan alabilirsiniz. İsimleri, değişik isimler var. Onlara birazdan bakıp söyleyeyim ben sizlere. Hatta hemen söylüyorum. Ama online yapabiliyorsunuz diye biliyorum artık. Şu anda satmıyorlarmış. Bunlar QR kodla falan da okutuyor. Enteresan bir olaylar var. Ikaka otobüs kartı var. Pasmo dedikleri var. Bu kadar. Bu ikisi. Bir tane daha var ama Surika diye. Onu nasıl alıyorsunuz bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Şu an sadece ben biletle gidiyorum dümdüz. Where are you from? Where are you from? Mexico. Kazakhstan. Türkiye. So mixed, brother. Mexico. ¿De dónde in Mexico? Mexico City. I was in Tulum. Also Playa del Carmen. Mucho bien. So I'm going to Ginza here. See you guys. Ciao. Kardeşlerim ya. Biri Kazakistan, biri Meksika. Onlar da benimle geliyor. Tek düze sıra var burada. Sağdan gitmiyor kimse. Gidebilirsiniz ama tek düze sıra bu şekilde. Oğlum full erkek niye böyle? Biz tekrardan şuradan Ginza'yı takip edeceğiz. Turuncu kısım Ginza'ya gidiyor. Renkleri de takip etseniz olur aslında ya. Bir şekilde çözersiniz. Ginza Line hala sağdan diyor. Buradan bileti alacağız Ginza için. Şuradan alabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi bak buradan dolum da yapabiliyorsunuz. Bunların sistemi daha da farklıymış. Bak buradan alıyorsunuz bileti bu şekilde. 500 verdim.
210 tuttu burası. Bir tık daha pahalıymış çoğu şeye göre. Buradan biletimi aldım. Bunu şimdi tekrardan makineye sokacağım. İsterseniz bak EC yazıyor ya, şu EC kartları oku. EC, IC diye. Aa buradan şey de okutuluyormuş ya. Verdim bileti, buradan geri aldım. Devam. See you. Buradan şimdi Ginza istasyonuna. Hatta geldi galiba. Hangisi lan? Şimdi trenin içindeyiz. Çok güzel, buz gibi trenler. Burada bir priz gibi bir şey yok mu ya? Prize takalım şarjımızı. İsterseniz diğer tarafa da geçebilirsiniz. Böyle çıkışlar var. A7 mesela. Nereye gittiğimin hiçbir önemi olmadığından dolayı hangi çıkışın da bir önemi olduğu kalmıyor. Çok güzel. O yüzden belli bir amaç doğrultusunda gezmemek çok keyifli bazen. Yoksa kayboluyorsun. Arkadaşlar şimdi burası Ginza bölgesi. Gerçekten lüks arabaların, lüks binaların. Uf, bak bambaşka bir dünyaya çıktım. Baksanıza. Direkt farklılaştı olay. Bayağı bir lüksleşti burada. Evet. Bayağı iyiymiş burası. Dolaşacağız burayı. Çok güzel genel kültür bir sorusu. Hazır mısınız? Bir ülkeye gittiniz. Bir ülkenin en zengin yerinde dolaştığınızı hangi markalardan anlayabilirsiniz? İlk aklınıza gelen marka. Ben söyleyeyim mi? Hiçbir zaman futbolda göremezsiniz. Hiçbir zaman dandik spor dallarında onları sponsor olurken göremezsiniz. Nerede elit kesimin olduğu bir sektör varsa orada onlar sponsor olur. O markanın ismi Rolex arkadaşlar. Eğer bir yerde Rolex varsa orası buranın en zengin muhitlerinden bir tanesidir. Şimdi biz karşıya doğru geçelim. Rolex'in hikayesi de çok garip. Bir gün okuyun onu. Yani özellikle bu İsviçre zamanında neden İsviçre'ye taşındı? İşte 2. Dünya Savaşı'nda bunlar hakkında bayağı konuştular. İşte yok bunlar sözde yardım vaatiyle savaştan kaçtılar ıvır zıvır ama biraz olaylar farklı. Yani adamlar 2. Dünya Savaşı'nda hit yapıyorlar. En fazla satışların olduğu dönemlerden bir tanesi. Yani büyüme olayının en fazla olduğu dönem 2. Dünya Savaşlarından o başlangıcı yapmalarının sebebi iyi bir strateji izlemeleri savaş anında. Ne kadar işte milliyetçi oluyor ne kadar olmuyor artık onu siz bilin. Bak böyle bir cadde var. Burası güzelmiş. İnsansız, arabasız gibi duruyor. I'm a YouTuber, traveler YouTuber. I'm getting some opinion from the local people. For example, like how is life in Japan? Life in Japan is hot. Hot. Nowadays so hot. And busy, yeah? Hot, yes. Are you living in Tokyo? Yeah. Since you born here or you move here? No, I grew up in the UK. Ah, that's why your English is very good. Yeah, so I'm lucky because it's hard to find someone here to talk English. That's true. Not so common. How long have you been here? I think 13 years. So what do you do here? I work in finance. Finance. Ah, nice. So how do you like the work here? You're happy or a bit tough? It has its benefits. Benefit of okay. You have lots of benefits. I think there's lots of benefits to it, but I think there's also a lot of hardships as well, especially being a woman. How old are you, by the way? I'm 28. 28. Just So turned cool. 28. Thank you. Your birthday yesterday, something? week. Oh, happy birthday. Happy birthday. Mine is 33. I'm from Turkey, Turkey. I see. You've been in Turkey before? No. No, you should come my country. You will love it. Especially we have nice beaches, nice foods. I heard of Turkish friend actually. What about his And name? You know what they were. And I thought they were, going to be like cats or puppies or whatever. And they were both tarantulas. Oh, they're petting She had two spiders. pets called Lucy and Rosie, and they were spiders. Spiders? Yeah. Who is this guy? It's a girl. It's a girl. Her name was Melissa. Melissa, you are weird, but fine. Okay, thank you so much. You joined me. Thank you. Arigato gozaimasu. Have a good night. Evet, nice meeting you. Sonunda konuşan birini bulabildim ya, çok şükür. Evet, Giza biraz daha böyle cool bir yer geldi bana. Hiç o Shibuya gibi değil. Daha böyle kalitenin artmasını aslında memnuniyetle karşılıyorum. Çünkü İngilizce konuşan birini bulabilmek benim hoşuma gidiyor. Bir şeyler öğrenebilmek, buradaki hayatı görebilmek. Aha gene kura var bak. 9.30'da kapanıyormuş, kapandı. Hadi bakalım gidelim. Işıklı ışıklı yollar. Güzel. En son metro 11'i 40 geçeymiş. O yüzden kaçırmamam lazım. Kaçırırsam taksiye $1 milyon veririz burada. Tam tamına 15. kilometremin içindeyim arkadaşlar. O yüzden bir beğeni, bir aboneyi alırım. Bak yemek yemeyi bile unuttum sizin yüzünüze. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Az çok demeyelim. Bir tane yorum bırakalım. Japonya ne kadar güzelmiş ya da Japonya'yı hiç sevmedim de diyebilirsiniz. Bir fikir belirtin aşağıya lütfen. Geldiğim bölge bayağı kalabalık gözüküyor. Şöyle Tokyo Midtown Yaesu diye bir bina var. Hani ucu bucağı yok şu anda. Ben şuradan sola doğru gireceğim. Buraları dolaşacağım. Bana haritanın gösterdiği en yoğun bölgeler burasıydı. Ne kadar doğru göreceğiz. Bak dünyanın adaletini görüyor musun? Burada Prada var. Şurada evsiz 2 tane arkadaş var. Biri de burada yatıyor. Tabi buranın evsizleri de bazıları kendi isteğiyle kalıyorlarmış falan ama yine de dünya böyle bir yer işte.
Bir tarafta dünyanın en iyi markaları, bir tarafta evsiz insanlar. Şurada böyle Central Entrance diye bir yer var. Az önce de geçtim. Yine otobüs durakları falan da vardı. Şurada büyük mağazaları yine bulduk. Louis Vuitton'lar falan hepsi buradaymış. Marka. Üniversite var bak. Kindai Üniversitesi diyor. Şimdi buranın markalarını say bitmez. Honda, Suzuki, Mitsubishi, Toyota. Yani hep arkanı Japon'a yasla dedik. İşte onlardan bazıları ki daha da neler var. Şöyle bir caddeye attım kendimi. Belki bir şeyler yiyebilirim diye burada. Burası bayağı lüks bir muhitmiş. Fiyatlar falan da bayağı pahalıymış. Öyle bilgiler aldım. Vallahi alelacele yemek yiyeceğiz. Çünkü metro bitiyor, şarjım bitiyor. Hızlı halledeceğim gibi. Belki bir tane 7-Eleven bulurum. Şöyle restoranlar var da çok hijyen durmuyor ya. Bak buralar hareketliymiş, ara sokaklar. Ha bak şurada 7-Eleven var. Burada da bir şeyler var aslında. Oğlum bu ne? Kumarhane gibi. Baksanıza içeri. Oha. Aman Allah'ım, seslere bak. Sushi var mı ya şurada? Sushi yok. Bak herkes ayakta yiyor. Ayakta yemek daha ucuz arkadaşlar. İçeride yok. Harbi ayakta yemek daha ucuz arkadaşlar. Eğer oturursanız daha fazla para ödüyormuşsunuz. Sisteme bak. Yemeğe bile adamlar keyifle bakamıyor ya. Ayakta yiyorlar. Ulan iyi, 37 milyonu yalnız çok iyi yönetiyorlar ya. Vallahi de her yer ne kadar düzgün, baksana, temiz hala ona rağmen ya. Yemek için geç kaldım. Maalesef dönmem de lazım. Şöyle hızlı bir şeyler aldım. Bu somonlu. Böyle bir şey var. Bu da somonlu soya soslu. Bir de o içecekten aldım. Bir tane de çerez aldım. Yolda giderken yerim. Bu çok güzelmiş. Somonlu. Sushi yiyecektik. Hayaller pirinçli. Aynı hemen gerçi ya. Gayet güzel bu arada. Toplam burası ne kadar tuttu biliyor musunuz mu? Hemen bakıyorum. 7 euro tutmuş, 7.50. Bak Currency diye bir program var, onu kullanıyorum. Reklam değil, keşke reklam verseler ama. Çok iyi. Her şeyi anında çeviriyor. Tüm kurları bakabiliyorsunuz. Bayağı başarılıydı. Yukarılarda falan bayağı güzel restoranlar var da metroya yetişmem lazım. Metroyu da geçtim. Şarjım çok azaldı. Bir de her yerde böyle coffee shop tarzı priz bulabileceğin yer yok gibi. Daha çözemedim. Çok zor burayı çözmek. Gittiğim ülkeler arasında en zor çözülecek yer. Açık ara söylüyorum yani. Bu kadar karmaşıklığın içinde eyvallah düzenleri var ama bayağı yani zorluyor insanı. Metroya bin, bilet al, onu yap, bunu yap derken bayağı zaman geçiyor. İyi, Allah'tan bizim ev bayağı yakınmış ya. Tek şeyle gideceğim. 14 dakika. Çok iyi. Var zamanımız. Belki bir dükkan bulup hızlı şarj yapabilirim. Bayağı iyiydi. Bu nasıl bir şeymiş? Ulan ne garip, adamlar pirinci sarıyor. Ha, bak şimdi pirinci ayrı bunun. Yosunu ayrı yapmışlar. Vay arkadaş ya. Posta koymaya geldi adam. Posta kutusunun önünde yiyormuş onu. Hi brother, how are you? Abi sigara sarar gibi şey sardım ya. Bayağı iyi. İçine salatalık falan da var. 7-Eleven'dan da uzaklaşamıyorum. Başka çöp yok çünkü içeride var. Onu atacağım. Ya da torbayı alacaksın, kıvıracaksın, eve gideceksin. Yarın bu arada bizim Sergen'in eskiden Amerika'da çalıştığı Çinli bir kız vardı. O Japonya'da yaşıyormuş. Benim şu anda kaldığım yerin sadece 1 dakika uzaklığındaymış. Yarın muhtemelen akşam onunla buluşup onunla gezeceğiz. Ama sabahtan sizi çok güzel yerlere götüreceğim. Son parçamız. Böyle farklı açılıyor bak. Bunu çekiyorsun. Bu neymiş ya? Ne yiyeceğiz oğlum biz? Bu da güzel. Ama eskiden olsa bana var ya, bunu bir Allah'ın kulu yediremezdi ya. Yollar seni öyle eğitiyor ki, öyle yerlerden geçiyorsun ki şu o kadar değerli oluyor ki. İnanamazsınız yani. Nereydi ya? Balıklı paste tempura. Nasıl saçma sapan bir şey yemiyorum buraya. Ama güzel tadı. Horse morse diyor, at mat diyor. At şey mi yiyoruz lan yoksa? At yemez herhalde ya. İnşallah. Bana afiyet olsun. Anlaşamıyoruz, İngilizce bilen yok ya. Yeni bir yere geldim kahve içmeye. Adı Tsubaki Yakohi. Ya Suario. Tsubasa'dan ben dedim hani burası kalitedir. Harbiden kalite çıktı. Bir tane kahve söyledim. Normal blended coffee diye geçiyor. 1250, yaklaşık $10 civarında. Okay.
Geliyor. Heyecanlandım. Boş bardak gördüm. Bir tane de beyaz bir şey gördüm. Bunda galiba şeker var ya da süt var. 8 euro mu? 7 euro mu ne kahve? Anlamadım. Ne gelecek çok merak ediyorum. Görelim beraber. Burası güzel bir yer ama normal böyle bizim gibi insanların oturduğu yer. Şimdi bizim gibi derken şöyle. Burada ben anladığım kadarıyla çok çalışan bir kesim var. Herkes böyle her yere gidemiyor. Aa güzel kahve. Güzel. Yap bakalım. Şöyle bir potta getirdi. Demlenmiş kahve. Bakacağız tadına. Oo, bayağı iyi duruyor. Hadi bakalım. Arigatou gozaimasu. Thank you. Bak geldi kahve. Şu 7 euro. Çok güzel. Yemin ediyorum çok güzel. Çok güzel de yani 7 euro etmez ya. Bakalım doğru mu o? Vallahi öyleymiş ya. 1250. Tam bakayım bir currency'den. Oğlum yemek parasına kahve içiyoruz ama hani o benim şeyimi, ilgincimi çekti. Evet 7.30 euro. Ama güzel. Ben beğendim. Özel demleme kahve. En azından şarjımı falan da ediyorum. Wi-Fi'm de var. Keyifli. Afiyet olsun. Son durağımız zaten. Sonra eve geçeceğiz. Yeter. Şimdi son istasyona geldik. Yanımda Utah var. Utah? Utah. Yeah. Bak şimdi benim kanalı göstereceğim. Tepkiyi izleyin. Sezer Yılmaz. This one. You watch YouTube? No. Not. I like Sena. So what do you do here, brother? What do you? You work here? Working. 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 What do you do? Marketing. Marketing. Marketing? Ah, Yeah. Nice, brother. Yeah. Do you wanna say something, Turkey? Turkey. I'm Japanese. Japanese. We love Japan people. Oh. Ve artık son istasyon. Eve gideceğiz. 150'ye aldım bunu da. Böyle her şeyi çözdük işte. Yamota Line'la geliyorsun, Akibara'ya biniyorsun. Oradan istediğine gidebiliyorsun. Bak şöyle bayağı duraklar var. Biz 2 durak gideceğiz şimdi o kadar. Şimdi indim. Ambulanslarını gördüm az önce. Ambulanslar da bu şekilde. Yine burada bir kız bekliyor mesela. İnsanları çağırıyor. Hani çaya kahveye bir şeylere çağırıyorlar valla. Orada da varlar. Burada ne yapıyorlar anlamadım. Ulan Japonya ne biçim yermişsin be. Bak yüzünü kapatacak şimdi bu kız. Çağırıyorlar şu an. Oğlum çarpma lan. Kafası çok iyi onun. Hello. Oğlum şu çocuğun kafası çok iyi. Burada arkadaşlar ofis hayatlarını çok zor olduğu için çok sarhoş dolaşıyorlarmış bak. Oğlum düzgün git araba çarpacak şimdi. Nasıl yolu buluyor ya? Çapraz gidiyor bak. Yardım mı etsem acaba diyeceğim de bunlar da alışkın ki böyle yaşamaya. Zaten Deniz'in videosunda görmüştüm. Bunların evlerinde ya da böyle otellerde şeyler var. Bak kafası çok iyi ya. Çapraz yürüyor. Gömlek mesela diyelim ki terli ve ütülü değil. Direkt koyuyor abi. Direkt hafif bir buharla, ısıtıcıyla hem ütüsünü yapıyor hem de aynı zamanda düzeltmiş oluyor hem de o kokuyu alıyor. Bak ambulans yine geçiyor. Bizim burası bayağı olaylı ya. Bizim memleket karşıya geçsek iyi olur. Neyse kafaları herkesin çok iyi şu an. Bu çocuk bak kırmızıda geçti. Allah kolaylık versin. Bakın arkamda da 2 tane kız var. Biri bu biri o. Onlar da çağırıyorlar. Şurada da 2 tane var. Burada işte böyle sosyalleşemeyen erkekleri davet ediyorlar. Bunlarla oturup kahve içiyorlar. 15 dakika boyunca sınırsız kahve falan hakkı oluyor. Keşke konuşabilsem, sorabilsem, anlatabilsem yani, öğrenebilsem yani. Hani merak da ediyorum. Ne oluyor acaba içeride? Nasıl bir sistem yönetiyor? Böyle sexual bir şey değil. Tamamen hani sohbete dayalı bir sistemden ilerliyor. Bak mesela burada hem kız hem çocuk var. Bunlar 3 kişi konuşuyor. Bunlar da yüzünü kapatıyor. Ve bu çalışanlar gözükmek istemiyorlar. Bir şeyleri saklamak istiyorlar. Yaptıkları herhalde sadece para için olduğu için belki de kendilerine saygı duymuyor olabilirler. Bilemiyoruz.
içini dışını insanın açmadan bilemiyoruz. Neyse dostlar, ben geldim sayılır eve. Bir günü böyle doya doya yaşadığım her şeyi anlatmaya çalıştım. Hem Japonya'nın biraz kültüründen, hem yaşayış şeklinden, hem buradaki insanlardan bahsettik. Biraz da insanlarla konuşmaya çalıştım ama çok açık bir toplum değil açıkçası. O yüzden bu kadar oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın farklı yerlere gideceğiz, tapınaklara gideceğiz. Tapınaklarla beraber farklı bir yerlere daha gireceğiz, parklara, bahçelere. O yüzden kaçırmazsanız yeni bölümü sevinirim. Bildirimleri açın. Bildirim gelsin. Bir tane de yorum bırakırsanız sevinirim. Hoşça kalın. Japonya'dan sevgiler.